Haziran ayın son günleriydi ki arkadaşlar beni aradılar, dediler Van'da bir tane tekne batmış. İçinde 160 kişiye falan yakın Afgan varmış. Bilgin var mı bu durumdan falan? Ve aradan birkaç gün geçti, baktım ki dernek tarafından benim numaramı vermişler ailelere falan. Onlar beni aradılar. Afganistan'dan olsun, Avrupa'dan olsun, Avustralya'dan olsun. Tanıdıkları, arkadaşları, akrabaları falan beni aramaya başladılar. Dediler ki acaba bu tekne batmış, bizim akrabalar kayıptadır. Bir sorabilirsiniz, teknede değilmişler. Cenazeleri nasıl ulaşabiliyoruz? Şöyle ben öğrendim teknenin battığını. Normal bir yolculuk gibi aralarında konuşuyordular, şaka yapıyordular. Birbirine diyordu ki yetişeceğiz, orada ne yapacağız? Nasıl olur? Çok ümitli ve çok böyle mutlu bir şekilde maalesef baya bir facia denk geldiler. Bize gelen bilgiler o süreç içerisinde 100'e yakındı. İlk başta 100'den fazlaydı. Sonra araştırmalarımızdan sonra 100'e yakın bir rakam verilmişti. Ve çoğunluğun onda o Van Gölü'ndeki balıkçı teknelerini görürsünüz. Yapıları çok acayiptir. Yani üst kamerası var, altı da motor için bomboştur. Hem suyun kaldırma kuvveti için bir depo niyetindedir orası. Hem de motoru oraya yerleştirirler. Mültecileri onlar o motor bölmesine yerleştirmişler ve üst üste tekne yolculuğuna başlamış. Tabii tekne 3-4 kilometre açılmadan veyahut da 1-2 deniz mili daha uzaklaşmadan gelen yan bir dalgayla teknenin dalgayı almasıyla birlikte alabora olduğunu da hem ifade tutanaklarına daha sonra ulaştığımızda öğrendik. Hem de tekneyle ilgili bilgi sahibi olan kaptanlarla görüştüğümüzde teknenin ancak o şekilde alabora olacağını söylediler bize. Bir tekne batarsa ve bu tekneden bir kişi kurtulursa ve o bir kişi konuşmazsa yani 100 insanın boğulduğundan bile haberiniz olmaz. Yani bunun en büyük trajedisi bu. İki kesim var. Yani teknenin üzerinde olanlar boğuldular, boğularak öldüler ve suyun üzerinde salındılar. Bunların cesetleri çürüdü zaten. Bir kısmını buldular, bir kısmını bulamadılar. Hala bulunamayanlar var. Ambarda olanlar, vücut bütünlüğü bozulmamış olanlar. Arama çalışmaları başladı. O da çok uzun sürdü. Çok uzun sürdü o arama çalışmalar. Yani zor buldular. Sonra teknede bir delik açarak kancayla içeridekileri çıkardılar. Dolayısıyla uzun sürdü. Yani bunu aslında ben şöyle diyorum, tabutluk. Yani orada tabutluklar gidiyor gölün üzerinde. Yani toplu bir tabut yani. Biz tam 30 gün, 40 güne yakın, 30-40 güne yakın arama kurtarma çalışmalarıyla birlikte neredeyse her gün sahile gittik ve günde 5'er-6'şer ceset bir şekilde ceset torbalarına yüklenerek sahile geri getiriliyordu. En son şu an zaten arama çalışmaları bitti ve valiliğin resmi açıklamasına göre Van Gölü'ndeki o teknede ölen mülteci sayısı 61 olarak belirlendi. Ama hem görgü tanığının
hem de içerideki o Van Barosu ve Göç İltica Komisyonu'nun yayınladığı görüntülerde görünen kadınların hiçbiri bu çıkarılan 61 cesedin içerisinde yoktu. Yani bu şu demek, valiliğin resmi açıklaması yaptığı 61 kişi değil, çok daha fazla insanın o tekneyle, kazasıyla birlikte öldüğü ve hala birçoğunun da şu an Van Gölü'nün içerisinde kurda kuşa balıklara yem olduğu ve hala Van Gölü'nün içerisinde bir şekilde sahile vurmayı beklediği veyahut hala teknenin içerisinde olduğunu bize ispatlıyor. Nitekim yine Van'da şu an Kimsesizler Mezarlığı'nda sadece Van'da karayoluyla seyahat ederken, Van Gölü'nde alabora olup ölürken veyahut dağı geçerken, Tipide dağı geçerken donarak hayatını kaybeden mültecilerin bulunduğu bir mezarlık var. Ve o mezarlık 200'den fazla mültecinin şu an cenazesine ev sahipliği yapıyor. Ve bu da Van'ı 2 yılda Türkiye'nin en büyük mülteci mezarlığı pozisyonuna getirdi. Van Gölü bir iç göl. Yani uluslararası bir ülkeye, bir devlete açılmayan bir göl. Neden Ege Denizi'nde yaşandığı gibi Van'da da böyle bir şey yaşanıyor? Mülteciler neden Van Gölü'nü tekneyle geçmeyi tercih ediyorlar diye. Tabii havzayı bilmeyen, duruma biraz vakıf olmayanların sorduğu haklı bir meraktı bu. Van-Tatvan karayolu arasında bulunan jandarma ve polis kontrol noktalarına yakalanmamak. O yüzden Van Gölü'nü kullanıyorlar. Afganistan, Pakistan, İran uyruklu mültecilerin geçiş güzergahlarından birisi, bir lokasyon olmuş durumdaydı. Fakat son 2 yıldır özellikle Suriye Savaşı'nın ardından hükümetin Suriye-Türkiye sınırına çektiği metrelerce duvar, aldığı güvenlik önlemleri, sınır duvarları adeta biraz Berlin Duvarı'nı da andırıyor. Aradaki o drone kontrolleri, kulelerin askerler tarafından donatılmış ve güvenlik almasıyla birlikte oradaki yükü de Van sınırına bindirmiş durumda. Duyunca çok şaşırıyorlar. Bana da çok sordular. Ya Van'da ne işi var mültecinin? Van Gölü'ne niye gider mülteci? Karayolu varken nasıl boğulur yani diye. Dünyanın 3. büyük duvarı Türkiye sınırına örüldü. Türkiye-Suriye sınırına. 1. duvar Çin Seddi, 2. duvar Amerika yapıyor Meksika sınırına göçmenler için. 3.'sü bizde. Şimdi bu duvar geçişleri engelledi, epey engelledi. Şimdi belirli bir dengeye oturdu. Yani ve duvar var. Dolayısıyla geçişler durdu. Ege tarafı da önemli oranda Frontex gemileri ve aşırı güvenlik önlemleriyle kapatıldığı için karada Avrupa'dan özellikle Balkan hattı, Balkan rotası denilen hatta kapandığı için çok geçiş kalmadı. Dolayısıyla şimdi bütün Afrika'dan, Orta Doğu'dan Orta Asya'ya kadar göçün yolu bir tek bir noktaya doğru uzandı. Bu nokta Van. Neden Van? Çünkü dağlık bölge, İran üzerinden gelen bir bölge. Geçiş açısından ölüm riskinin en yüksek olduğu bölge. Çünkü kışın donabilirsiniz, hayvanlar tarafından parçalanabilirsiniz. Aylarca karın altında cesetleriniz bulunmayabilir ki çok böyle vaka oldu. Daha çok denetim olduğu için Van Gölü'nün etrafını geçmek çok zor artık karayoluyla. O zaman yeni bir yol buldu işte göçmen tacirler. Bir rota tıkandığında başka bir rotanın ön plana çıktığını görüyoruz. Bu da son dönem bize Van üzerinden İran'la sınır ilimiz olan Van üzerinden bir yoğunlaşma olduğunu gösteriyor. Bu rotayı kullanarak göç eden insanların büyük çoğunluğu Pakistan, Afganistan, Bangladeş ve İran gibi ülkelerden gelen düzensiz göçmenler. Van'da artık sadece Afganistan, Pakistan, İran uyruklu ve Bangladeş uyruklu mülteciler değil, ta Afrikalardan Nijerya uyruklu mültecilerin de geçen sene Van'a giriş yaptığını bizzat görüp haberleştirmiştim zaten. Bu güvenlik önlemleri, yani Suriye'de alınan güvenlik önlemleri bir sınırın bir kolunu güvenli alana alırken mültecileri ve kaçakçıları aslında daha tehlikeli olan Van sınırına yönlendirmek zorunda kalıyor. Neden daha tehlikeli? Çünkü Van
sarp kayalıklarla, coğrafyası dağlık olan, kışı çok sert geçen, patikayı bitirmesi gerçekten zor olan koşullarda bir coğrafyaya sahip. O yüzden mültecilerin buraya gelmesi, ölüm zaten yola çıkarken ölüm riski olan mültecilerin bir de Van güzergahını tercih etmesi ölüm risklerini neredeyse 2-3 katına çıkartıyor. Kışın en sert döneminde tipiyi tercih ederek mültecileri arkalarına takıp Van'a getirmeye çalışıyorlar. Bunun sebebi de termal kameralara yakalanmamak adına tipiden faydalanmak için mültecileri buna da zorluyor ve ikna ediyorlar. Tabii tipiyi bilmiyorum yaşadınız mı, yaşayan bilir. Normalde burada daha hele de rakımı yüksek bir yerde tipiye yakalandığınızda o gözü görmüyor dediğin deyim tam olarak vücut buluyor. Hakikaten 1 metre önünü görmediğin bir alanda. Van'a gelip işte Van'dan ülkenin batısına, İstanbul'a, İzmir'e veya Ege üzerinden Avrupa'ya gitmeyi planlayan insanlar bunlar. Ama birçoğunun hayalleri daha Van'dayken maalesef mülteciler mezarlığında son buluyor. Ben Van'dan Tatvan'a kadar bir bakalım nasıl gidiyorlar. Hani gölü geçmeyi zaten başaramayanlar nasıl gidiyor Tatvan'a kadar. Van Tatvan arasını yürüyerek kafile Afganistan, Pakistan, Bangladeş hatta Nijerya uyruklu mülteciler yürüyerek 140 kilometrelik yolu hatta 140 kilometre Van Tatvan arası 140 kilometre sınırdan başlayarak Tatvan'a kadar 200 kilometrelik yolu yürüyerek günlerce öyle geçtiklerini gördüm. Ve çok ilginç kontrol noktalarından da hiçbir şekilde ne kimlik soruluyor kendilerine kontrol noktalarında ne de siz kimsiniz diye, neden yürüyorsunuz diye bir müdahale var. Rahatça Tatvan'a gidiyorlar ve şimdi bile Tatvan otogarında en az 50 mülteciyi orada otobüs beklerken, oradaki otobüse binip İstanbul'a, Ankara'ya, İzmir'e veya Avrupa'ya gidecek, Edirne'ye gidecek güzergahı kullanmak için otobüs beklerken de bulabiliriz. Burayı kullanan mültecilerin amacı Van'da gelip yerleşmek veya da Van'da hatta Türkiye'de olmak değil. Hepsinin en büyük isteği ve arzusu en kısa sürede Avrupa'ya geçmek ve Avrupa'da insani yaşam ve demokratik şartlarına ulaşabilmek. Ama görüştüğümüz mülteciler öyle şeyler söylediler ki artık Türkiye'ye gelip burada kalan mülteci sayısının da çok olduğunu gördük. Kaç ülkeyi geçip Van'a geldikten sonra gördükleri o yolun güzergahı zorluğu, güzergahın, patikanın meşakkatli hali, ölüm tehlikesinin riskinin çok olması artık ya biz burada duralım, bir yere gitmeyelim. Yani tercih etmemelerine rağmen zorunlu bir şekilde Türkiye'de kalıyorlar. Tabii Van Barosu'nun muazzam çabaları var. Zaten bir rapor yayınladılar. Bu raporda da dikkat çekici birkaç husus var. Yani bunlardan bir tanesi sınırda rüşvet mekanizmasına dikkat çekmeleri. Bu göçmen tacirlik ağı meselesi. Şimdi burada uluslararası göçmen mafyasının Van'a çöreklendiğini görüyoruz. Bu çok önemli. Biz diyor tekneyi aldık, mültecilerin kaldığı köye doğru yaklaşırken işte ışık tuttuk birbirimize. Bu bir organizasyondur. Bu organizasyon olmadan olmaz. Yani o 120 civarında göçmenden söz ediliyor. Bunlar o köye kadar nasıl getirildi? Ve o köyde o ev nasıl bulundu? Bir evde ya da 2 evde onlar günlerce nasıl kaldı? Tekneye binecek mültecilerle beraber tekneyi karşılayan sorumlu kişi, organize eden kişi bir Afgan o köyde. Yani o da o işin başında ve o köyde. Yani bu kadar etkili bir ağdan bahsediyoruz. Bu ağın en büyük gücü de para. Medeni Akbaş'ın verdiği bilgilere göre Medeni Akbaş yüzerek kurtuluyor. Gemi kaptanını da hatta kurtarmaya çalışıyor. Sonra o da yani çok dayanamayınca hayatını kaybediyor. Bu iki insan aynı zamanda göçmen taciri. Göçmen tacirliği yapıyor. Çok enteresandır. Medeni Akbaş aynı zamanda 7 çocuk babası bir inşaat işçisi. Bu da bize şunu gösteriyor. Yani bölgenin nasıl yoksullaştığını ve yoksullukla beraber insanların insan ticareti gibi son derece yani aşağılayıcı bir işe tenezzül ettiklerini gösteriyor. Kendisine her geçişte 750 lira para veriliyor Medeni Akbaş'a.
farklı kademelerde de alanlar verenler farklı ücretler alıyorlar ve müthiş büyük bir insan ticareti zinciri var. Bu zincir Afganistan'dan Avrupa'ya kadar uzanan bir zincir. Göçmen kaçakçılığı suçuyla ilgili Türk Ceza Kanunu'nda yaptırım gücü olduğunu düşünmüyoruz. Çünkü göçmen kaçakçılığı özellikle sadece Van ilinde değil, sınır kentlerin birçoğunda popüler bir suç tipine dönüşmüş durumda. Küçük çaplı kaçakçılık faaliyetleri yürüten, çay, şeker, mazot gibi malların kaçakçılığını yapan birçok insan risk içermemesi ve kısa sürede çok fazla para kazandırması nedeniyle bu alana kaymış durumdalar. Bu alanla ilgili de bir cezasızlık politikası devam ediyor maalesef. Cezasızlık kültürünü besleyen uygulamalar, tavır ve duruş bu alandaki ceza kanununun yaptırımını anlamsız hale getirmekte. Özellikle geçtiğimiz Nisan ayında infaz kanununda yapılan düzenlemelerle birlikte bir kişi göçmen kaçakçılığından üst hadden ceza alsa bile cezaevinde kalma şansı kalmamış durumda. Yani hiçbir şekilde cezaevinde kalmadan atılı suçtan kurtulması mümkün. Dolayısıyla biz bu düzenlemenin yetersiz olduğunu düşünüyoruz. Gitgide fazla göçmen hem Türkiye'yi transit olarak kullanmaya başlıyor hem de Türkiye'de kalıcı olmak üzerine düzensiz göçe başvuruyor. Maalesef insan kaçakçılarının elinde bir nevi suistimal ediliyor diyebiliriz ve bu korkunç bir endüstri haline geliyor. İnsan hayatının değersizleştiği ve maalesef biliyoruz ki önlemler sıkılaştıkça bunun tek etkisi bu insan kaçakçılarının aldığı, istediği, talep ettiği ücretlerin yükselmesi oluyor. Biz sınır önlemlerini sıkılaştırarak düzensiz göçte mücadele edemiyoruz. Çözümü işin esasında basit. Birkaç yasal düzenleme ve mümkün mertebe İran-Türkiye sınırında çalışan hem Türk tarafındaki karakol ve gümrük memurlarının hem İran tarafındaki karakol ve gümrük memurlarının bu rüşvet ağına bulaşıp bulaşmadıklarını ortaya çıkartmaları gerekiyor. Çünkü geçişleri ekseriyetle onlar üzerinden sağlıyorlar. Mülteci hikayesi Avrupa'ya sopa olarak kullanılmaya da devam ettikçe o sopa aslında işte bizim yüreğimize inmeye ve mültecilerin buraya inatla ve ısrarla çok rahat gelebilmesine devam edecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi Araştırma Komisyonu kurmaz mı? Kurun dedik yani. Kurun. Araştırma komisyonu kurun. Burada toplu bir katliam olmuş. Yani en azından meclisten, farklı partilerden birer milletvekili gider Van'a, köylülerle görüşür, yöre insanıyla görüşür, oradaki kurumlarla görüşür, baroyla görüşür. Gerekirse ifadelerini alır, dinler onları ve döner topluma bir şey söyler. Yani bu çünkü insan ticareti.